Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Eylül ayından sonra Ekim-Kasım ayları zeytinlerin dalda en güzel, en tatlanmış haliyle olgunlaştığı zamanlar. Bu zamanlarda zeytinlerden zeytinyağı yapılır ve aynı zamanda siyah salamura zeytin yapılır. Siyah salamura zeytin yapmanın tüm püf noktalarını sizinle bu videomda paylaşacağım arkadaşlar. Doğal, organik, katkısız, tadı da damağınızda kalacak bir siyah salamura zeytin nasıl yapılır bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Hafta sonumuzu Çanakkale'de geçirdik. Cuma pazarını gezdik. Dönerken Cuma pazarına uğramadan yapamadık. Cuma pazarını gezerken tabii ben bu zeytinleri gördüm. İlk gördüğümde Allah'ım dedim ne kadar güzel, siyah üzüme benziyor. Ve kendisinden de 3 kilo bu görmüş olduğunuz siyah zeytinleri aldım. Şimdi bu siyah zeytinlerden arkadaşlar salamura yapacağız. Yapması o kadar kolay ki siyah zeytini yapmak. O yüzden dışarıda satın almanıza gerek yok. Lezzeti çok farklı, tadı çok farklı. Yani dışarıdan, marketlerden satın almanıza hiç gerek yok. Hem katkısız, doğal yöntemlerle yapacaksınız ve yaptıktan sonra inanın dışarıdan aldığınız zeytinleri hiç beğenmeyeceksiniz. O ağzınızdaki buruk, acı tadı bırakmayacak. İhtiyacımız olan malzemeler 3 kilo zeytin, siyah zeytin. 3 kiloya 1 çay bardağı kaya tuzu koyacağız. Kavanozum var 5 litrelik. Arkadaşlar zeytinlerimizi yıkamıyoruz. Zeytinlerimizi eğer yıkarsak o da bir yöntem, onu da söyleyeyim. Eğer zeytinlerimizi yıkayarak yapmak istiyorum derseniz yıkadıktan sonra arkadaşlar bir gün onu bir masanın üzerine serip kurutmanız lazım. Kurutacaksınız ki şuralar bazen nemli kalıyor ve buralar salamura zeytininizi yaparken buraları beyazlıyor. Küf oluyor arkadaşlar, mantar oluyor. Onu istemiyoruz. Ama ben yıkamadan yapacağım. Yıkamadan yapıyoruz arkadaşlar. Zeytinlerimizi kavanozumuza koyuyoruz. Evet arkadaşlar 3 kilo zeytinimiz 5 litrelik kavanozlarımıza yeterli dolduruyor. Şimdi sıra geldi arkadaşlar kaya tuzu. Özellikle arkadaşlar kaya tuzu kullanıyoruz. Bulabilirseniz en iyi kaya tuzunu kullanın. Üzerine döküyoruz. Her tarafına gidecek gördüğünüz gibi. Ağzını kapatıyoruz. Ve bu şekilde ilk bir hafta sürekli sabah akşam aklınıza geldikçe karıştıracaksınız. Her yerine nüfuz etmesini sağlayacaksınız. Şimdi ilk etapta kuru olduğu için her tarafında gezinecek. Birkaç gün sonra sulanmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi her tarafına temas etmesini sağlayacağız. 15 gün sonra arkadaşlar bu sulanmış olacak. Tabii zeytininden zeytinine değişir. Bazı zeytinler 1 ayda, bazı zeytinler 2 ayda oluyor. Yani ortalama 2 ayda bu zeytinimiz tatlanmış olacak. Nasıl anlayacağız tatlanıp tatlanmadığını? Açıp arkadaşlar tadına bakacağız. Ama böyle 1-2 gün arada bir şöyle açıp içinin gazını çıkarmamız gerekiyor. Çıkarıp tekrar kapatacağız. 2 ay sonra zeytinimiz tatlanmış ve yemeğe hazır olacak arkadaşlar. 3 kilo zeytinimizi kaya tuzuyla birleştirip tatlanması için her gün sabah akşam aklımıza geldikçe sallıyoruz. Kurduğumuz zaman 15 gün sonra bayağı bir sulanacak. Şuraya kadar su olacak. O ilk suyunu dökebiliriz. Hem üzerindeki tozlar, kirler, yabancı maddeler dibe çökmüş oluyor. O suyu dökebiliriz. Sonra tekrar ağzını kapatıp tekrar sallama işlemlerimize devam edebiliriz. Bu görmüş olduğunuz geçen sene yaptığım zeytin. Görüyorsunuz acı suyu içinde.
Bu acı su zeytinimizin çürümemesini, bozulmamasını sağlıyor. Şu da arkadaşlar yine geçen sene yaptığım zeytinin. Bol bol yıkadım. Zeytinimizi nasıl yemeğe hazır hale getiriyoruz? Bunu bol bol yıkadım suyla. Yiyeceğimiz kadarını hazırlıyoruz. 1 kilo kadar zeytinimizi bir tabağa döküyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel. Ve arkadaşlar üzerine su döküyoruz. Her gün suyunu değiştirebilirsiniz ama 3 gün tuzu çıksın diye suda bekleteceğiz. 3 gün suda beklettiğimiz zeytinlerimizi süzüyoruz. İyice sularının süzülmesini bekleyeceğiz. Daha sonra da kurutma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, süzgeçle sularını süzdürdüğümüz zeytinlerimizi böyle bir bezin üstüne havlu kağıt seriyoruz. Havlu kağıdın üzerine de zeytinlerimizi seriyoruz. Bunu 2-3 gün bu şekilde kurutacağız. Bu işlemi niçin yapıyoruz? Zeytinlerimiz hemen bozulmasın, hemen yumuşamasın diye yapıyoruz. İşlemimiz devam edecek. Bu arada limonlarımızı hazırlıyoruz. Bir tane limonumuzu arkadaşlar 4'e böleceğiz. Böyle yarım santimden daha ince dilimler yapacağız. Bir kaba alıyoruz. İçine de 2 tatlı kaşığı kaya tuzu koyacağız. Ve karıştırıyoruz. Tuz eriyene kadar bekleyeceğiz. Tuzladığımız limon dilimlerimizi de suyunu süzdüreceğiz. Şöyle bir süzgeç yardımıyla sularının süzülmesini sağlayacağız. İyice süzüldükten sonra limonlarımızı kurutma işlemine geçeceğiz. Tuzladığımız limon dilimlerimizi arkadaşlar böyle kalın bir havlu kağıdın üzerine seriyoruz ve güneşli bir yerde kurutmaya bırakıyoruz. Şu ara tabi İstanbul'da Kasım ayı olmasına rağmen havalar çok güzel geçiyor. Bugün de güneşli. Eğer hava güneşli değilse bir kalorifer önünde, kalorifer üstünde yapabilirsiniz veya düşük ısıda fırında da kurutma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi neden yapıyoruz? Limonlarımız yumuşamasın, çürümesin, küflenmesin diye yapıyoruz. 3 gün sonra zeytinlerimizi iyice kuruttuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle buruş buruş oluyorlar. Buruşuyorlar. İyice kurudular. Şimdi bunu yemek için hazır hale getireceğiz. Saklamak için de hazır hale getireceğiz. Öncelikle çok yağlamayacağız arkadaşlar. Çok yağlarsak zeytinimiz eriyebilir. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyoruz. Çok yağlamayacağız. Onu güzelce karıştırıyoruz. Yarım limondan biraz daha az limon suyu döküyoruz. Kuruttuğumuz limon dilimlerini koyacağız arkadaşlar. Tuzda kuruttuğumuz böyle kuruyacaklar. Birkaç tanesini içine koyuyoruz. Karıştırdık güzelce. Sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Bu şekilde koyup ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle hazırladıktan sonra buzdolabında muhafaza edeceğiz. Yemek istedikçe çıkaracağız. Şu kalanları da yemek için hemen kahvaltıda yemek için kahvaltı tabağımıza koyuyoruz. Yiyeceğinizin içine istediğiniz kadar limon koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar zeytinyağı koyabilirsiniz. Kekik, pul biber, toz biber, zahter, kimyon nasıl tatlandırmak istiyorsanız tatlandırıp afiyetle yiyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yemeğe hazır.
Afiyet olsun. Arkadaşlar, sizinle beraber dalından koparılarak salamura siyah zeytinin kurulum aşamasından salamura zeytin oluş aşamasına, olduktan sonra saklanmaya, yemeği hazır hale getirmeye ve kahvaltı sofralarına gelene kadar tüm aşamaları sizinle paylaştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.